Umuyorum iyisinizdir. Evet, biraz yarım saat kadar rötarlı gecikmeli geldik. Bazı teknolojik aksaklıklar diyelim. Tuğba Sun Akademi YouTube kanalındasınız. Dünya astrolojisi, evet global astroloji yapıyoruz. Hem de ülke astroloji haritamızı neredeyse haber tadında her gün yaşadıklarımızla sizlerle birlikte biz bu öngörüleri daha önce yapmıştık. Ay altı aleme bakın göksel enerji nasıl yansıyor, astroloji nasıl hakiki bir ilim diye her seferinde konuşuyoruz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen sizi bir biz gönderelim. Duyan geliyor. Hatli, hadsiz, anlayan, anlamayan herkesi de içeri alıyoruz hemen. Merhabalar sevgili Erencim. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Ellerinden öpüyorum Ayşe teyzecim. Ayşe teyzecim altın yastıkların altında mı? 2025 Ocak ayında hatta 2024 kapanışında sevgili Ayşe teyzecilerim altınlarınıza dokunuyorlar demiştik. Hatırlar mısınız? Altın, gümüş piyasasını hep birlikte takip edelim sevgili arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Öncelikle bir farkında da olacağız. Ne yapıyoruz hep birlikte? Astrolojik olarak tahminlerimizi, öngörülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Merhaba, merhaba, merhaba. Şimdi evet önce bir giriş yapalım. Hatırımızı soralım. Nasıl gidiyor sevgili arkadaşlar? Biliyoruz tutulma hattının içindeyiz. Evet gergin olabiliriz. Kimimizin haritası olumlu etki alıyor. Kimimizin haritası sert etkiler alıyor. Değişim var, dönüşüm var. Bak Merkür Aslan'da kabul etmediğimiz şeylere karşı tepkisellik var. Kimimizin hoşuna giden olaylar, kimimizin duymak istemediği haberler var. Aynen öyle gerginiz, ülkeler gergin. Dünya astrolojisi, global astroloji olarak da her yer gergin sevgili arkadaşlar. Tabii ki dünya astrolojisi olarak biz ne demiştik? Bu duman gökyüzünde tütüyor. Hep birlikte söyledik. Değil mi? Bugün diyoruz ki görünen köy kılavuz istemiyor. Maalesef daha da gergin günler geliyor. Özellikle Eylül ayı bakın sevgili arkadaşlar tutulma mevsimini kapatacağız. Bir daha Şubat 2027'de tutulmalar diye konuşacağız. Geldik tutuluyoruz aman dikkat işte diyeceğiz. Aslanlar, kovalar sizler örnek veriyorum evleniyorsunuz bizim camiayı biliyorsunuz çok uzatmayalım. Aynen öyle. Allah akıl fikir versin. Çok uzun yıllardır söylediğimi söylüyorum. Ee, Aynı zamanda Rabbim herkese, hepimize kolaylıklar versin. Kolaylıkla olsun ne olacaksa sevgili arkadaşlar. Ses herkeste mi az geliyor? Sesim olduğu kadar açık ama senin için bağırabilirim. Gece vakti ama sizde sesler kısıktır. Belki bu sebeple az duyuyor olabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar evet Eylül ayı da gayet stresli geliyor. Başak Burcu'nda bir yeni ay göreceğiz. Koç'ta da bir dolunay göreceğiz. Ve bu dolunay gerçekten çok stresli gelecek. Eylül ayı özellikle bakın Eylül girişiyle birlikte hapishanelerden yine belediyelerden çok ses getirecek olaylar var. Fakat ülkemin gizli düşmanları diyor ki iş başında olabilir. Tarikatları duyuyoruz. Bakalım tarikatlara daha da inecek ya belki önümüzdeki ay Eylül ayında Mahmut Efendi cemaati miydi? Cemaatleri çok bilmiyorum da Cübbeli Ahmet diye biliyorum. İşte bu cemaatlere de şimdi Menzil Tarikatı'nı gerçi 2025 Şubat'ta da Menzil Tarikatı kendi içinde hayır kuruluşlarına bakın bu öngörüyü de yaptık. Verilenleri, bağışları paylaşamayanların kendi içindeki rezil durumları geliyor demiştik 2024 yılında. Bunlar hep balık başak aksı tutulmaları ile ilişkili sevgili arkadaşlar. Mesela 2024'te koydum 5 Eylül'de 24 Eylül'de bayağı öngörüler yapmışız. Kime? Bizlere. Dünya süresi olarak mesela Lübnan'a yapmışız. Lübnan'ın halini görüyorsunuzdur. Daha da Orta Doğu bolca karışacak. Aynen öyle sevgili Özbekçim. İşte şimdi artık diyor ki karışırken de çok ses getirecek. Bu size de gelecek diyor. Halk ay 5. evde kadınlarla ilgili ses de getirecek yine bir aya da merhaba diyoruz. Zaten ay tutulmaları kadın figürlerle hatırlarsanız yakından alakalıdır. Özellikle güneş tutulmaları erillerle, eril figürlerle, yöneticilerle, krallarla ki aslan varsa sanatçılarla yakından eskinin güneş kralları kimlikli, soylu dediğimiz
kişileri bize anlatır güneş. Güneş aynı şekilde senin de ailendeki babanı, atanı, hele gündüz doğumlu bir kişiyseniz baba göstergenizdir direkt. Gece ise Satürn'dür sevgili arkadaşlar. Evliysen eşini. Bunların hepsini bize işaret ediyor olacak. Ama ay tutulmasındayız. Değil mi? Ay tutulması. Eylül ayına girişle de sevgili arkadaşlarım kadınları diyor. Tam da böyle ay tutulmasının üstüne çocukları, eğitim kurumlarını, eğitimlerle ilgili alınacak demek ki kararları konuşabiliriz. 23 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçecek ve biz size yine çıkacağız 3 aylık diyeceğiz. Sonbahar ekinoksu ve 21 Aralık kış dönencesine kadar öngörüler yapacağız. Bu öngörülerimizde de Mars tam belalı derecelerinde, dereceleri vardır. Astroloji derece ilmidir sevgili arkadaşlar. Ülkemin 12. evine, yani tam bu anda 12. eve yerleşmiş, boğazları, Dışişleri Bakanlığı'nı, aynı zamanda dış medyayı, üniversiteleri işaret ediyor olacak. Şimdi o hal gibi durumlara gidiyoruz diye 2024'te dünya geneli için yazmıştım. 2025, 2026, 2027 o hal ilan edene olacak diyordu. Bu tutulmadaki gök kubbe enerjileri, dereceleri. Şimdi bu o hal gibi durumlara, hatırlarsanız 2025'te de bunu söylemiştik. Ülkemde de üzgünüm ama sevgili arkadaşlar, o hal gibi durumlara işaret ediyor. Nereden gelebilir? Hapishanelerle ilgili gündemler sebebiyle mesela böyle kapalı alanlarda o hal ilan edilebilir. Okullar bu sebeple tatil olabilir. Bilmiyoruz. Allah bilir en doğrusunu ama arketipleri birleştiriyoruz. Mars, Vesta'ya, Kiron'a kare yapacak 9. evdeki. Bunun meali ne? 9. ev. Üniversiteler, yurt dışı bağlantılı işler, Dışişleri Bakanlığı, dış medya, iç medya değil, dış medyayı özellikle demek ki televizyonlarda karartma günleri, ekran karartma günleri, haber yasakları, iletişim yasakları gelebilir mi? Gelebilir. İnşallah her şey çok güzel olsun, çok iyi olsun, kolaylıkla olsun. Tabii ki biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz ama görüyoruz ki sevgili arkadaşlar, işte o size yazdığım, anlattığım, hatta sesli anlattığım o videoda Balık burcundaki Neptünyen ay tutulma ne diyordu? Halkın hoşuna 5 Eylül 2024 7,5 yıl etkin bir tutulma yaşadık arkadaşlar. 2023 Ekim tutulması 2028 kapanışına kadar aktif. Oradaki öngörümüz neydi? Umarım ekonomideki patlak teker, ülkenin 100. yılında olan bu tutulma bize diyordu ki evet, muhakkak sen küllerinden doğarsın, değişime gidersin ama bu öyle kolay olmaz diyor sevgili arkadaşlar. Amin. Tabii ki şüphesiz her şeyi bilen Rab'dir. Biz de haddimizi biliyoruz. Haddimizi de bilmeliyiz. Zaten öyle bir tutulmaya gidiyoruz ki şükrü öğretecek, haddi öğretecek. Özellikle ülkemin Kuzey Ay düğümü Başak'ta sakladığımız ata tohumlarını çıkarmayı da öğretecek. Ekmeği biçmeyi de öğretecek. Hepimiz bir imtihan, hepimiz bir arınma de, artık her ne dersen de bundan geçiyoruz. Muhakkak ülkenin, sevgili arkadaşlar, ülkenin misyon ve vizyonu tekrar hatırlatayım. 2024 Nisan ayı. Kiron üzeri tutulan güneş. Bize ne dedi? Kiron. Daha çok düşersin, daha çok kalkarsın ama ülkenin değişen misyon ve vizyonu unutulmaz olur. 2024'te verdiğim bir videoda şunu demiştim sevgili arkadaşlar. Şimdi niye bunları da anlatıyorum size? Hayatta her birimiz, bakın, bir şeyleri deneyimlemeden ben anlıyorum, ben çok iyiyim, ben müthişim diyen gitsin aynayla yüzleşsin diyeyim ben. Değil mi? Ölümü birbirimize başsağlıkları diliyoruz ya da ne bileyim evleniyoruz, tebrikler ediyoruz. İşte rütbe alıyorsun, tebrik ediyorsun. Arkadaşın işten çıkıyor, ay çok üzüldüm diyorsun. İşte ben eşimi kaybettim, Allah razı olsun. Hepiniz başın sağ olsun dediniz. Ama sadece anlayabilenler kim? Benim gibi eşekten ya da attan düşenler sevgili arkadaşlar. Duygudaşlık kurabilirler. Şimdi sen
O haritandaki Satürn var ya sevgili arkadaşım. Hepimizin haritasında bir Neptün var. Şehitimiz var. Hepimizin ataları var. Kurtuluş Savaşı'nı görmüş ataların çocuklarıyız biz, torunlarıyız sevgili arkadaşlarım. Biz vatanına, bayrağına, milletine biz akrep ülkesiyiz. Ama Dragonik'te de kınadığımız İsrail, Algol ülkesi falan diyoruz ya, biz de bir Algol ülkesiyiz. Medusa'nın kesik başı dediğimiz bu mit, sevgili arkadaşlarım, İstanbul'la da yakından alakalıdır. Hani böyle taş gibi kesilip kalabiliriz hepimiz duyduklarımızla ve yaşadıklarımızla. Ama güvenmemeyi değil, tabii ki hepimiz birbirimize güvenelim. Yok ya, bana bir şey olmaz. Tamam, her şeyi deneyimliyoruz. Duygudaşlık kuracağız dedik değil mi? Şimdi herkes şehit annesiyle duygudaşlık kuruyor. Bu kadarı da olmaz filan diyor. Olur arkadaşım. Bir gecede Emrah İliç Bey'in programında 2024 kapanışında söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bir gecede her an her şey olur. Ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Kimse kimseye lütfen beddua etmesin. Herkes bir kendiyle yüzleşsin. Gökyüzünde bu duman çoktan tütüyordu. Geçen gün söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bu astroloji haritasıyla biz bunu göksel haritayla Dragonini çeviriyorum. Normal batı klasik bakıyorum. Uranyen'e çeviriyorum. Koç noktasındaki asteroitlere falan, karma asteroidi nerede biliyor musun? Halkta. Kim karmasını ödermiş? Halk sevgili arkadaşlar. Yanında da bir de Hades var. Hades fakirliktir Koç noktasındaki. Kim fakir? Yönetenler mi fakir? Yönetilenler mi fakir? Bak astroloji haritasını okuyoruz sevgili arkadaşlar. Şunu demiştim size. Bu iktidar yapmasa bunu başka gelecek iktidar yapardı. Unutmayınız, yok ya filan o kadarı da olmaz demeyiniz. 2021'den beri dinleyenler yok ya bu kadarı da olmaz dediğiniz, hadi ya ülkede volkan mı var hadi be oradan diyenler, volkanlarla da ilgili gündemler geliyor. Bir o öngörümüz olmadı, o da inşallah hiç olmasın diyeceğiz sevgili arkadaşlar. İşte onun için ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Çünkü çok sıcak gündemleri işaret ediyor gök kubbe. Özellikle Eylül girişiyle sevgili arkadaşlar, Koç noktasında bir Satürn Hades varsa biz 9 Ağustos itibariyle de bununla girdik. Halkın zorlanmasıdır. Zorlandınız mı? Zorlanıyoruz değil mi? Şimdi herkesin sayfasında boy boy Türk bayrakları, boy boy şehitler görüyoruz. Neyse. İşte deneyimleyince sevgili arkadaşım ondan sonra hep beraber anlıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Geçen gün gördüm, çok gerçekten üzüldüm ama hoşuma gitti. Evet ya, senin evinde o helva kokusu karalınca anlıyorsun diyor. Çok güzel. Evine diyor helva kavurma girmeyen o anneyi, o ateşi anlayamaz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda çocukları korumamız, gözetlememiz gereken de bir artı 3-4 artı aylık 6 aylık süreç diyelim biz size. Gençlere destek vermemiz gereken bir dönem olacak. Olumsuzluklar çocuklarla ilgili yaşanabilir diyor. Diplomatlar, kadın sanatçılar, siyasetçiler, çocuklar, topluma kendini sevdirmiş kişiler zarar görebilir diyor. Gençlerle ilgili gündemler, çocuklarımız, okullarımızla ilgili ses getiren gündemler olabilir. Olabilir mi? Evet, olabilir gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Bunun özellikle hani denizlerimizde görüyoruz. Karadeniz'de, işte Ege'de, Akdeniz'de, değil mi? Daha çok Karadeniz'de şu anda vuruluyor İHA'lar filan. Böyle tehlikeli durumlar. Denizlerle ilgili bugün daha az önce gördüm, İstanbul'da da bulundu diyor. Bakın, deniz altından mayınlar sürüklenebilir. Mars'ın meallerini anlatıyorum sizlere. Böyle gündemleri işaret ediyor olacak. Hemen şuradan yine tam bir Mars'ın yerleşimine de bakalım. Evcil hayvanları, hayvanlardan gelen salgın hastalıkları da bize işaret eder. Askeri alanla ilgili yenilikleri konuşabiliriz. Yatırımları zaten konuşuyoruz, daha da konuşacağız. Güvenlik özellikle belediyelerdir 6. ev. Evlendirme daireleri, adliye saraylarıdır. Biraz zarar görebileceğini işaret ediyor. Umarım askeri olarak zayiat vermeyiz. Stresli açılar var sevgili arkadaşlar. Çalışan kesimlerin, memurların sesi yükselebilir diyor. Protestolar, haklar, grevler çok görülebilir.
Enfeksiyonel lütfen hastalıklara çok çok dikkat ediniz, artabilir diyor. Ama bu hastalık hayvanlardan nedir? Kuduz gibi. Geçen gün yazdım Blue Sky'da. Kuduz, uyuz da, kuduz da hayvanlardan gelecek kuduz. Haberleri, hastalıkları, kediden, köpekten, Mars. Ama Mars evrensel bir köpek göstergesidir sevgili arkadaşlar. Hayvanlarla ilgili ses getiren, işte kapatılan, şap krizi gelen bölgeler işaret edebilir. Vallahi sevgili Gamzeciğim, işte böyle bir şey olabilir mi? Mars-Satürn dikleşmesi olacak çünkü hemen Mars 13-14 yani hatta 10 derecelere geldiğinde ay tutulmasında var aslında bu. Ve bu bir ay tutulması. Güneş tutulmasında da biz ülkemizin natal haritasıyla yaşadık. Şimdi her birinizde tamam sen göksel transiti okuyorsun ama arkadaşım Mars'ın terazideyse benim gibi, Mars'ın oğlaktaysa aldın zaten sen bu enerjiyi. Dikleşme açısı var. Özellikle şimdi baktığında 0 derecede oldu. 5 derece teraziysen aldın. 10 derecede olacak. Mars 10 derece yengeç burcunda. Bir tane daha sınır aşımı geliyor. Ülkenin ASC'si ile kavuşumda 3 ortla. Fazlasıyla sokaklarda yanan ateşleri. Mars arkadaşlar bu. Hekate varsa üçlü yol ayrımlarının sokakları, hani böyle gece kabus gibi basmaları, sular. Bunları görürüz yani. Olabilir sevgili Emine Hanım. Aşıları konuşabiliriz. Mars yengeç. Mars ne? Sıvılarla birlikte. Mars yengeç. 16 derecede. 17 derecede vasat sabit yıldızı var. Şimdi aklıma geldi. Mars o dereceye gidiyor. Fabrikalar arkadaşlar, aman. Kimyasal fabrikalar. Ekstra 17 derece vasat. Patlama dereceleridir. Dikkatli olunuz. Vasat. Kimyasal, umarım silah kullanımını duymayız. Dünya genelinde. Yani çalışan kesim, hizmetlilerin seslerinin diyor yükselebileceği bir ayda sizi bekliyor diyor bize. Ama üniversitelerle ilgili gerçekten çok ses getiren olaylar olabilir. Bakın sevgili arkadaşlar, bu haritada Venüs 9'da gireceğiz. Bunun yöneticisi yani şeyden geliyor, 4. evden geliyor bu Venüs. Bu ne demek oluyor? Artı Vesta ile birlikte ise lütfen yangınlara dikkat edelim. Patlamalara dikkat edelim. Değil mi? Doğaya gidiyoruz, dışarı çıkıyoruz. Üzerimize düşen piknik yapacağımız zamanlar, okullar daha açık değil. Fakat mahremiyetimize bayrak, namus, Vesta, yuvamızda yanan ateş, verdiğimiz söz, yemin etmektir. Değil mi? Halk yemin ediyor. Bir daha asla inanmam. Görüyorum diyeme falan notlar geliyor sizlerden, yazılar. Orasını ben bilmem. Vesta. Böyle konuşmalar duyulabilir ki Koç burcundaki 26 Eylül'deki dolunay hayli gergin gelecek. Bunları daha detaylı konuşacağız. Hatırlarsanız bir Ekim 2025'te bir öngörü yapmıştık. Önümüzdeki artı 12 aylık süreçte hükümetleri deviren Koç burcunda bir, hatırlarsanız, dolunay vardı. Hatırlar mısınız artı 12 aylık süreçte? Ekim'e kadar da o öngörümüz geçerli. Bakalım dünya genelinde neler olacak sevgili arkadaşlar. Finansal konularda dikkatli olmak lazım. Özellikle borsa gibi, kripto gibi yatırımı olan canım arkadaşlarım, lütfen ekstra dikkatli olunuz, olur mu? Yani panikle, korkuyla satış, hareket etme olmamalı açıkçası. Var mı sormak istedikleriniz? Şimdi şöyle, ağzımdan bal damlayacak öngörülerimize geçiş yapalım. Yaptık ama daha yapacağız sevgili arkadaşlar. Altın ve gümüşü takip edelim. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Balık burcunda bir tutulma geliyorsa petrol fiyatlarını takip edelim derim hep birlikte. Suriye mesela balık burcunda 2028 Şubat ayında, bu 28 Şubatlar hiç bitmez mi dedirten bir, aslında startını veren balık burcunda bir yeni ay vardı. Tabii ki cemaatleri konuşacağız. Çok sorry, kimi konuşmayı bekliyorsun balıkta?
Üniversiteleri konuşursun, boğazları konuşursun, dış işlerini konuşursun, böyle anlaşmaları konuşursun dünya genelinde. Senin haritandaki 9. ev, evliysen kocanın akrabasıdır, uzak akrabalarındır, üniversitedir, haberlerdir, vize, pasaport işlemidir. Hayata bakış açını değiştirecek, ampulleri yaktıracak. Jüpiter, daha geniş çevreden bakacaksın. Jüpiter'dir 9. ev. Sen de boğa olabilir, ikizler olabilir. Zaten ikizlersen Uranüs'te gelmiş, ampuller yanar. Merkür'ün üst oktavı gelmiş sevgili arkadaşım. Haritalarınızı da böyle okuyun. 9. evde tutulma, 3-9 aksı tutulmaları, değil mi? Yunanistan'ın yakın komşuları konuşursun, Irak, Suriye, bu tarafları konuşursun. İşte inançlar, balık, Müslüman topluluklar ama çok zarar görecek diyor balık başak. Bak Suudi Arabistan'ı unutmayın sevgili arkadaşlar. Suudi Arabistan'ın ay derecesi tutuldu. Suudi Arabistan da yani hiç kolay anlaşma falan da yaptık da hiç kolay günler beklemiyor. Şimdi ben size o zaman demiştim ki savaş ganimetlerinin alınması, savaş ganimetlerin cephe durağında bir dolunay vardı, hatırlar mısınız? Hatırlar mısınız diye bilerek söylüyorum çünkü hep unutuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu dolunaydan önce biz bunu 2024 Kasım'da anlattık. Hatta gidin dinleyin. Vladimir Putin'in fotoğrafım olan güzel bir kapağımız var. Gül Hanım hazırladı. Gidin ta böyle canlı yayınlar bölümüne inmeniz lazım. Kasım, 24 Kasım 2024 diye hatırlıyorum. Biz o yayında da 2025 Şubat ayına çok dikkat çekmiştik. Arkadaşlar el sıkışmalar geliyor. Ve bize de ateş toplu galalar kalıyor. Rafa kaldırdıkları projeleri raftan indiriyor diyordu Gökkubbe. Şimdi aynı günde ne tesadüftür ki ya da tevafuk. Tevafuk değil mi? Hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin dilini, sırrını okumasını bilene. Biri Beyaz Saray'daydı. Hatta böyle altın batarya falan götürdü ya Gazze kasabı. Ne çabuk unuttunuz. Bize de Suriye geldi sevgili arkadaşlar. Kim geldi? Bak bakalım kim gelmiş. Bakın. Türkiye'ye 2025 Şubat'ta külliyeye kim geldi? O bize, biz ona Fetih Sureli herhalde bir şey hediye etmiştik yanlış hatırlamıyorsam o zaman ki haberlerde gördüğüm. Ve şimdi bugün ben yine görüyorum, bak ben haberleri takip ediyorum, gökyüzünü takip ediyorum, oturtuyorum, öngörülerimin peşinde de oluyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gideceğini okuyorum. Ve tam da ay tutulması enerjisinde ben bunu okuyorum. O zaman herkese geçmiş olsun diyeyim ben sevgili arkadaşlar. Bu nedir? Hatta 2025 Mayıs ayında ne dedik? Arabistan, Katar, uçak kurtarmayacak diyor Katar'ı sevgili arkadaşlar. Hediye ettiler. Cybertrucklar, şovlar falan kuruldu. O gün ne demiştik? Orta Doğu'nun tabutuna çivi çakılmıştır diyor bize sevgili dostlar. Bize de mülteci hediye ediyor. Haberiniz olsun. Hiç hoşunuza gitmeyecek biliyorum. Hoşumuza gitmeyecek. Ama böyle. 24 Eylül Neptünyen ay tutulması üzerine 7 derece terazi bizim ülkemiz, 10 derece Vindamatrix'teki o cadı kazanını kaynatan Vindamatrix bir numaralı piyasadaki dulluk yıldızıdır. Bu var ya sevgili arkadaşlar, 7,5 yıl etkin tutulma benim ülkemin Mars'ı üzerinde olmuş. Yani 7,5 yıl kul plan yaparken kader gülüyor ya, ay bu ne zaman gider, o ne zaman filan değişir diyorsunuz ya. Gökyüzü bize diyor ki bu değişse de bu plan oluyor zaten diyor. Gözünün içine baka baka dünya genelini izleyin. Gözümüzün içine baka baka BM toplantılarında, artık NATO toplantılarında her neyse yalan söyleyecekler. Çoluk çocuk dinlemeden kendi istikballeri için aslancıklar, aslanlar artık her kimse dünyayı ateş alanına çevireceklerdir. Bunun meali işte 2 Ekim 2024'te yaptığım öngörünün halen arkasındayım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarım, ASC'de 18 derece İkizler Burcu yükseldi. Ne zaman? 2024'teki ay tutulmasında.
18 derece al bunu ülkenin astroloji haritasına koy. 12. ev hapishaneler. Ne demiştik? Halkın hoşuna gitmeyecek. 5 Eylül 2024 öngörüm. 5 Eylül 2024. Halkın gözünde hoşuna gitmeyecek. Gençlerin hoşuna gitmeyecek. Dönün. Kayıtlı hepsi. Haberleri işaret ediyor. Halkın tepkiselliğini işaret ediyor. Bak bugün geliyorsunuz, büyük tepkiler veriyorsunuz. O tutulma ülke için Seven Elizabeth çok çok önemliydi. Ülkenin bir de ben Uranyen astroloğum. Sadece Uranyen astrologlar kullanır bunu. Alfred Bitten'in ekolüdür. Senin girdiğin danışmanlıkta geliyorsun ya. Nerede girdiğin benim çok umurumda değil. Evde girdim diyor danışan yazık. Ya evde girip girmediğini sormuyorum. Bölge koordinatını çizdiriyorum. Onun çünkü biz hesaplamasını yaparız. Bunu sadece Uranyen yapar. Başka astrolog yapmaz sevgili arkadaşlar. Alırız, hesaplarız. O bizim için tam o tutulma. Ülkenin solar return kardinal ekseni üzerinde olmuştu. Yani bunun meali çok çok daha önemli. O enerji diyor açığa istesen de istemesen de çıkacak diyordu sevgili dostlar. Sert, şiddetli gelişmeleri halen işaret ediyor olacak. Sismik aktiviteler, özellikle kıyı bölgeleri başta olmak üzere deniz kıyıları, deniz depremleri üzgünüm başta olmak üzere olabilir. 2024 Haziran'daki verdiğim videoda, o 3 yıllık videoda bu 2026 Ağustos ve 2027 Mart ayına çok dikkat çektim sevgili arkadaşlar. Nerede beklerim dedim. İşte bu bölgelerde 2024'te inşallah Allah nasip etmesin. Biz böyle bir şey hiç yaşamayalım ve ben de gidip o öngörümü almak zorunda kalmayayım. Sert arkadaşım, şiddetli gelişmeler var. Anasın, babasın, ay tutulması, anneler, güneş tutulması çocuğunuzun haritasındaki babası. O zaman biz bugün ellerimizi başımızın arasına alacağız demiştik ya 2025 girişiyle. Çok da felaket deyip korkutmak da istemiyorum. Fakat ah biz bu sonu nasıl görmedik diye mağdur edebiyatı yapma. İşte değil mi, sahnenin önüne çıkıyorsunuz ama işin çok kötüsü bedduayla çıkıyorsunuz be arkadaşlar. Beddua etme. Döner dolaşır gelir, Allah korusun seni bulur. Çünkü bu taşın içinde senin de o parmakların var sevgili arkadaşım. Televizyon kumandası başında de, sandık başında de, dost acı söyler, kimse kusura bakmasın. O yüzden kimseye ilenmeyin, ah etmeyin, beddua etmeyin. Bu da benden söylemesi. Paratoner gibi attığın haksızsan oturduğun yerde. Şimdi bugün benim şehit anamı, onu mu bunu mu? Ya arkadaşlar, şehit bayraklarının yanında düğün yapan bir halk değil miyiz biz? Otelde yanan çocukların annelerini arayıp dalga geçen halk değil miyiz biz? Kim yahu bunlar Türkçe konuşuyorsa benden, senden, senin soyundan, benim soyumdan, izleyen birinin soyundan, sülalesinden. Hani yanlış anlamayın da bu iş böyle. Karma astrolojinin üzerinden koç noktası geçişlerinde gelin ben size her seferinde anlatayım bu hikayeleri La Fontaine'den, Türkçe masallarını. Ülkenin karma astrolojisi halkta sevgili arkadaşlar ay koç noktasında. Şimdi askeri konular, saldırılar, cemaatler daha çok dökülecek. Hele Eylül'de. Bak şimdi böyle duyabiliriz. Ve bu sevgili arkadaşlar şuradan bak iki bilgisayarla çalışıyoruz. Hemen alıyoruz. Uranüs. Yani Güneş de Başak'ta olacak. Merkür Başak'ta olacak. Eylül girişiyle. Bu işin ucu muhalefet kanalına bugünkü cemaatin ucu dokunacak diyor. Ses getirecek diyor. Ve 2 kişi diyor. Uranüs ikizler orada. İkizlerin olduğu yerde tek kişi olmaz sevgili arkadaşım. İkilik vardır. Merkür sayılarla oynama üstadıdır. Yalan haberler vardır. Bir kere bir lütfen her duyduğunuza da lütfen inanmayınız. Halka da dokunur diyor bu işin ucu. Tarikatlara giden, okullarına gidenlere size de geliyor diyor yani haberiniz olsun. Merkür
Özgür Özel'in biliyoruz güneşinin hangi burçta olduğunu. Karşısında da Claritas pozisyonunda öğretmenciklerinize söyleyin. Astrologlar varsa şimdi dinleyen. Öyle ay şurada bu burada ezbere yapıştır bilgiyle astroloji patlatırsınız. Onun için bir de şimdi gelip bana ağlamayın. Bana işte şuna şöyle olsun böyle olsun diye beddua etmeyin. Ağlayacağınız duvarlar ülkeyi uçurup kaçıran astrologlardır. Psikolojinizi bozdular. Ayo realist ülke çok iyi al bereket cüzdanı. Ha 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 sonra Umre'ye falan gidip sizin paralarla çok dini gözüküyorlar. Allah'ım beni affet. Söylediğiniz yalanlar anca çıkar halktan. Bugün onlar da en az hepimiz kadar suçludur. Ülkeyi uçurup kaçıranlar. Bir astrolog vardı. Eylül'de çok büyük şeyler oluyor diye böyle televizyonlarda hani zamanında kahve falı falan bakan var ya sarışın bir bayan. Parasız erkek hiç diyen. Allah aşkına kendinizi astrolog tarafından parasız erkekler hiçtir bile dedirttiniz. Daha ne istiyorsunuz? Bugün onun için kimseye beddua etmeyin. Herkes gitsin kendiyle yüzleşsin sevgili arkadaşım. Çok ses getirecek olay var. Ben yine üzerime düşen şekilde sizi uyarayım. Muhalefet kanalında iki partinin yazsın ya sevgili arkadaşım. Olur mu olur mu bu olur mu? Zaten biz Emrah İliç Bey'in 18 Haziran'dı ve Mayıs sonu Haziran başında bir yayın yapmıştık. DEM Partisi'ni İmralı'yı dönün dinleyin daha bir ay önce falan 2 ay önce Haziran'da Emrah Bey'in yayınında da söyledim. Zafer Partisi'ni, Yeni Parti'yi, işte CHP'yi, muhalefet kanallarının tepkiselliğini ya da başlarına bir şey gelmesini konuşacağız diyor. Şimdi güneşin karşısında zaten Claritas pozisyonda bir tutulma oldu. Öğrencilerime haksızlık olmasın. Burada çok şey yapmayayım. Emek veriyorlar. Bir daha geliyor. Daha çok olay çıkar sevgili arkadaşlar. Yine ben size geldiğince güneşin karşısına o gösterge çıkıp söyleyeceğim. Mesela birinde yine sahte diplomaları duyduk. Sahte doktor duyduk ameliyat yapanını. Tekirdağ'da mıydı? 2023-2022 yıllarında. İşte böyle patlatır ortalığa. Sahte olan, gerçek olmayanları döker. Daha çok liyakatsizleri konuşacağımızı gösteriyor Gök Kubbe. Ve Eylül sevgili arkadaşlarım, belediye başkanlarına da, STK başkanlarına da, sendika başkanlarına da güzel güzel geliyor diyor. Hapishanelerden bir yalan haber alabiliriz. Kapalı alanlar, hapishaneler, hastanelerdir bu. Lilith, hırsızlıklara çok dikkat edin lütfen. Lilith tam şeliyak derecesinde. Ailesinde, sülalesinde olup da olmayan yoktur. Hırsızlık. Artı, diyorum senin deden çiftçi mi, reçber mi? Hocam nereden bildiniz? Dereceyle çalışırsan bilirsin. Çiftçiler biraz sizi Eylül girişiyle sanki bakanlıklara doğru traktörle falan göreceğiz diyor. Çiftçileri çok konuşacağız sevgili arkadaşlar. Ekinler yanabilir. Dikkatli olunuz. Hayvanlarınıza dikkat ediniz. Artı elektrik kaynaklı olabilir. Bir, Eylül, Ekim çok yıldırımlı, bol şimşekli aylardır. Hatta biz dün derste ingres haritayı işlediğimiz için şunu da öyledik. Eyvah ya kıyamet mi kopuyor dışarıda? Gök kubbede Jüpiter'i mi kızdırdık dersiniz Zeus. Uğultular baya baya ses getiren olayları işaret eder. Kazalara lütfen, yangınlara dikkat. İşte belediye sarayları, adliye sarayları, evlendirme daireleri, daha doğrusu ulusal olarak 6. hizmet aldığımız her kurumu işaret eder sevgili arkadaşlar. Doktor dayağı duymayalım da yeter artık da çekin ellerinizi okuyan insanların üzerinden. Hani doktoru darp eden duyabiliriz. Mars yengeçte, Satürn dikleşmeli, Canan Karatay gibi bilim insanlarını da konuşabiliriz. Büyük doğa olayları, evet şunu demiştim 2023'te ya arkadaşlar 2024'te öyle bir tutulma geliyor ki beni şu korkutuyor. Bir, askerime, polisime, bize hizmet edenlere hakkıyla dua edelim. İki, doğanın dehşet verici hallerine tanıklık etme derecesidir 19 derece Koç. 2025 Mart'ta bak o tutulmalar bitmedi. Ben size her Mars tetiklediğinde çıkıp sizi götüreceğim. 2024'te bu, 2025'te bu diye. Haritalarınızda da öyle. En büyük tetikçi Mars'tır sevgili arkadaşım. Mars tetikçi, bak adı üstünde. Ateş, silah, tetikçi işte. Canım arkadaşlarım,
Dikkat edin, kazalara, yangınlara açık bir zaman diliminde olduğumuzu işaret ediyor. Söylüyoruz, kapalı hastaneler, hapishaneler, ama 6. ev her türlü hizmet aldığın alandır. Hayvanlara çok dikkat edelim. İşte dediğim gibi kuduz, salgın, neydi belirsiz, değil mi? Keneler filan oluyor. Bunları da işaret edebilir. Dikkatli olmamak lazım. Birbirinize güzel güzel fikirlerinizi paylaşınız, ama sevgili arkadaşlar, duygusallık olacak, empati. Bak, empati kuracağız. Gerçekten empati kururuz. İşte kurmuyorduk ya, değil mi? Yani devlet uyarmadı mı? Düğünü yarıda kestirmediler mi? Ya yanda boy boy şehit ailesi var ya. Bayraklar asılı, sen yanda düğün yapıyorsun. Vicdanımızı sorgulayacağız. Onun için şimdi bugün o arkadaş Türk bayrağını koysa kaç yazar? Şov yapmayalım, mağdur edebiyatı yapmayalım diyeceğim ben de size. Yan yana gelenlere, evet Selvicim, hayretle bakacağız ya. Aynen öyle, yan yana gelenlere hayretle bakacağız. Hatta onda dedim ki, ülke yöneticilerimizin 4-10 aksında ne konuşursun? Senin haritandaki 4-10 aksın tutuluyorsa kariyerini konuşursun, babanı konuşursun, ananı konuşursun. Anan, baban, toplum önü duruşun. Ülkeler astrolojisinde 4-10 aksı tutuluyorsa, ki bu tutulmaları yaşıyoruz. Koç terazi aksıyla başladık. Sevgili arkadaşlar, iktidarı ve muhalefeti konuşursunuz. O evinin bir iktidarı var, baban, bir de muhalefet kanalı var, anan. Değil mi? Her şeye muhalefet olur anneler babaya. Böyle bunları konuşursun sevgili arkadaşım, bireysel. Dünya astrolojisi yapıyorsan devletini, seni yöneteni, bir de yönetileni konuşursun. Dönün o yayını dinleyin ya. 5 Eylül 2024 ülke halkının artık düşen popülaritesi de, hastalığı de, her ne dersen de muhalefet kanalını yanlarına almasıdır dedik. Aldı mı? Aldıkları var fazlasıyla. Şunu bir kapatalım. Yayındayım canım arkadaşlarım. Şılak şılak. Mesaj çekmeyin. Sel daha çok olur. Artı Mars şu anda eski Koç terazi aksı tutulmalarını da tetikliyor. Mars Yengeç burcunda. Arkadaşım, selde olur. Okyanusta kabarır. Endonezya. İşte bakın, 2025 yılında toplam 15 majör büyük deprem görmüşüz. Onun için 2026 yılında asıl artı 7 üzeri depremleri göreceğiz diye 2024'te yazdım. 23 Haziran 2024. Biz bu 2026 yılını hiç unutmayacağız dedik. Ya Mars sınır aşımı Yengeç'te. Mars doğasını Yengeç doğasında kuracakmış. Yengeç burcu. Duygusal olacaksın. Türk halkı, vatan, millet, hurra konuları olacakmış. Yengeç duygularına dokunacakmış. Askerine dokunacakmış. Değil mi? Genç teğmenler bu tutulmalardan sonra oldu sevgili arkadaşlar. 7 üstü asıl depremleri işte sevgili Selvi. Bunun için yazdım. Biz astrologlar animate ediyoruz. Sen benim öğrencimsin. Görüyorsun beraber. Derste yapmadık mı ingres anını? Hatta Gülçin'e takıldık. 14. haftada sana hocan, canım benim, mevsim giriş anı haritası açmayı gösteriyor mu diye. Sevgili Gülçinciğim. Beraber yaptık. Yeni gireceğimiz mevsim ingres anı haritasını yükledim, dersi dinleyebilirsin. Onun için 7 üzeri depremler tabii ki gelir sevgili arkadaşlar. Ay, okyanuslar, sular, dereler, değil mi? Bize bunları işaret ediyor. Ay, 4. ev, vatan, millet konularıdır. Senin 4. evin Koç olabilir. Bak Türkiye haritasına. Koç değil, Yengeç değil. Ama ayın evine oturmuş bir Mars'tan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Onun için ayla da açısına bakacaksın. Hayli gergin diyor yani, bilginiz olsun. Tartışmalar, ikili ilişkilerde agresyonlar daha da bolca olabilir. Mars retrosu var. Bunu da 2026'dan beri Mayıs'ta mı Özlem Yıldız'a çıktık? Nisan'da çekimlerde söyledik.
2027 girişiyle çarşı pazar daha çok karışıyor sevgili arkadaşlar. Gardınızı alın yani. Nasıl alırsınız bilemem. Mars Başak'ta başlayıp Aslan'da gerilemesini devam ettirecek retro. Mars Aslan retrosu şöyle bir 2024 sonuna bak, kim gitti? Beşar Esad gitti. Hadi bakalım, demek ki lider deviriyor Mars Aslan. Bir de Antares'te yeni ay vardı orada. Antares. Yıl sonu hayli ortaya karışık. Bakın 2 derece Boğa burcunda da dolunay gelecek. O benim ülke astroloji haritam için çok yine böyle Eylül'deki gibi önemli olacak. Oturup yine konuşacağız. 2 derece Boğa ülkenin ilerletilmiş Satürn'ünün, Güneş'inin karşıtlığında Zeus'un dikleşmesinde. Patlama, yangınlara dikkat arkadaşlar. Evet sevgili Bahar'cığım, canım arkadaşım, bir öğrencimiz daha. Hiçlik makamı. Aynen öyle. Balık ya, hiçlik makamıdır. Yedim, içtim, doydum, büyüdüm. Bakın ya, 80 yaşını geçen atalarınız yok mu? Cami cami dolaşıyorlar, günah çıkartıyorlar. Ha, Allah. Gençken rüzgar estiriyorlar. Çoluğa, çocuğa, hanıma, eski babalar, hele Plüto Aslan kuşakları. Ondan sonra değil mi? Camiler, hacılar, çoluğun çocuğun maskarası olduk falan diyorlar. Kurt uzayınca maskara olurmuş diyorlar, eğlencesi olurmuş evin. Hayır, hiçlik makamındasın sen artık. Dayıcım, dedecim, teslimiyet makamına geçtin. Ya gidiyorum dedin, eyvah, aklettin işte balık. Ben buraya birazcık uğradım bu konağa. Hak yedim, hanımı iktirdim, çocuğu görmezden geldim. Eyvah Allah'ım, beni günah çıkarıyorlar. Şaka bir yana, tabii ki bu herkes için geçerli değil. Ama balık bu. 12. ev konuları. Ne bekliyorsun? Diyoruz ya, İmralı tatil merkezi mi? Balıkta tutulma olduysa 2024 Eylül'de, işte onun için biz hakiki astrologları takip eden bunu der. Halkın hoşuna gitmeyecek haber geliyor der. Metis'te varsa halk ihanetle karşılaşıyor demiş Tuğba Sun size. Tekrar koyayım. Bir halk diyelim biz buna dedik sonrasında da. Öyle ama balık, hapishaneyi konuşuruz, rehabilite merkezlerini konuşuruz, çocuk bakım evleri, yaşlı huzur evleri, yani yaşlılarımızın bakım aldığı evler, çocukların bakım aldığı çocuk esirgeme kurumları, değil mi? Devlet koruması altında aynı zamanda olan çocuklar, ıslah evleri sevgili arkadaşlar. Bak bu 18 yaş altı ne oldu? Bak bunlarla da ilgili güzel yasa geldi değil mi? Çocukları suça sürükleyenler. Demek ki böyle konular nereden? Çocuğu suça sürükleyen aile ise aile cezası. Yine 12. ev, yani balık konularını konuşuyoruz demek istiyorum size. Bir de ülkenin seneye haydi bakalım Ekim 2026 Ekim 2027 arası 8. evi 12. evi yükseliyor. Geçmişte yenilen hurmalar gelir bugün hepimizi tırmalar sevgili arkadaşlar. Kim üzerine alınırsa, nasıl alınırsa. Bizim günahımız ne filan diye gelmiyor Tuğba Sun Akademi'ye. Tekrar anlatayım. Bunları anlatırken felaket dellalı. Bugün arkadaşımı koydum. Felaket güzeli. Ne yapıyorsun yazmış. Arkadaşım bile bana bunu söylüyor. Tuğba Sun'la arkadaş olmak yürek ister, realite ister, gerçeklik ister. Onun için benim çok arkadaşım yoktur. Aynaya bakmayanlarla da çok kısa arkadaşlık yapıyorum. Hani eşimin arkadaşı falan diyorum, eşi. Ay bir hürmet edeyim. Ha, eşimin arkadaşı falan. Ama böyle akıldan hasta olanlar var. Aynaya baktırt diyorum. Ondan sonra da hadi canım diyorum. Aynen öyle Eren. Aynen öyle. Güçlü olacaksınız sevgili kadınlar. Kadın arkadaşlarım. Güçlü kadını çok severim. 28 Ekim. Hadi gireyim ben size Solar Return'a. Yapalım mı Gül Hanım, yapmayalım mı? Benim Merkür'üm sınır eşimi. Ben sizi 2030'a da götürürüm. Sevgili arkadaşlar. Merkür sınır aşımı Kiron 120'li olan 9. evden bir arkadaş olduğum için sizi böyle 2030, 2040 ışınlayabiliriz yani. 23 derece İkizler Burcu yükselecek. Hadi birlikte bir hesaplama yapalım. Yaptım ama şu anda hatırlamıyorum. Tekrar. Bir dakika canım diyorum ya danışmanlıkta. Hadi bakalım. İkizler 60 derecedir.
Yapın yapın. Yapıyorum Elizabeth. Sınıf kalabalık diye dersleri bırakıp gittin, çok pişman olacaksın. Sınıf kalabalık olup da sesini açıp konuşan akademi bulamazsın. Bunu da yaz canım bir kenarıya. Reklamlarımızı da yapalım. 23.01. Evet. Gelseydin, biz bunları yapıyoruz artık 13. haftada. Evet, 180 dereceye geliyormuş. Eksi 180 0 derece 48 dakika. Hadi bakalım. Uranyen astrolojide bir çevirelim. Bize ne diyormuş bu terazi? Daha detaylı yapacağız. Bu kadar değil yani. Ama bir resmin, fragmanın, tablonun bana fotoğrafını verecek. Resme büyük pencereden baktırtacak sevgili arkadaşlar. Deyim mi, demeyim mi bilemedim. Desem mi, nasıl desem bilemedim. Halk, çok fettan, acımasız ve vefasız bir yıl geliyor. Bilgin olsun diyorum. Ama sen, ben, herkes karmasını ödeyecek. Hades Koç. O hani Kurtuluş Savaşı'na girdim ya. Onların, bir kere diyeyim ben size. Hades Koç. Karma astrolojisiyle tam 0 derece Koç noktasında halkım seni her taraftan, paradan da çok acımasız, vefasız ne anlatıyorsa hepimize, hep birlikte. Lilith, kanser hastalıklarını çok konuşuruz. Özellikle bu bir yıllık süreçte. Bayrak yere yenilmesi var sevgili arkadaşlar. 2027 kapanışına kadar. Bilginiz olsun. Etik olmayan ihanetlerle karşılaşırsınız. Özellikle Merkür, Anibus, hayvanlarla ilgili çok ses getirecek olay olur diyor. Atlantis var ise etik olmayan ihanetlerle birlikte şehirlerimizi daha bolca sular basabilir sevgili arkadaşlar. Merkür, ülkenin gençleri diyor ki sen etik olmayan Merkür 12. ev yerine gidersin canım arkadaşım diyor. Lilith'e dokunan Koç noktasından bakacağız bu yıla. Pek hoşa gitmeyecek gündemleri işaret ediyor olacak sevgili arkadaşlar. Çok daha detaylı yapacağız ama fabrikaları, büyük fabrikatörleri falan konuşacağız aynı zamanda, endüstriye. Bakalım kimlik sahibi, soylu dediğimiz büyük fabrikatör kim var, ilk sıraya girmiş merak ediyorum. Ben geçen gün Zorlu'dan yana kullandım. Ne kadar doğru bilmiyorum doğum haritası. Şimdi şöyle bir 28 Ekim 2026'daki Solar Return haritamıza bir de bir güneşe getirelim. Evet sevgili arkadaşlar, cidden kalbe dokunacak bir yıldır. Valentin varsa kalbe dokunacak olaylar, ruhumuzu hüzünlendirebilecek olayları işaret eder. Çocuklar, tapular, bak House Astrology, Child Grave. Kayıp çocukları konuşuruz. Organ mafyalarını konuşuruz sevgili arkadaşlar. House 8. evde ise tapularınızı konuşuruz. Anladınız mı? Diyeyim ben. Şöyle bir de iç içe koyalım. Daha çok detaylı yapacağız. Şimdi böyle 12. evi konuşurken balığı aklıma geldi. Ülkenin 12. evi yükselecek. Ayol, hapishaneleri, ses getiren olayları konuşuruz. Yani ne konuşacağız ki 12. evde? Eyvah eyvah, hem ne çocuklar konuşacağız. Eren, organ mafyasıdır aynı zamanda. Pazarlanan çocuklardır. Tam böyle basılan, geçen Amerika'da görmediniz mi arkadaşlar? Tek bizim ülkede mi var zannediyoruz? FBI. Ne kadar üzüldüm. Ve altından ailesi çıktı. İzlemişsinizdir belki.
Bilmem kaç çocuk yıllardır o evde pisliklerini bile yapıyorlar. Orada yatıyorlar, orada uyuyorlar. FBI çocukları özgürlüğüne getirdi ama kaç yıl saçı başı birbirine karışmış çocukların. Bizde böyle çocukları, Plito varsa tünelleri, yeraltı tünelleri, ne? Eren kapat kulaklarını. Avrasya Tüneli falan var ya, ama olayları konuşuruz. Böyle diyor. Ben demiyorum. Depremselliği konuşacağız ama. Merkür 19 derece Akrep Burcu'nda olacak sevgili arkadaşlar ve tam bakın bu dünya genelinde olacak. Şimdi hemen şunu şuradan bir de çizdirelim. Mars Aslan'da gireceğiz. Gördün mü Elizabeth? Evet ben de gördüm, çok üzüldüm. Altında ailesi çıktı ya. Pedofili vakası çıktı. Çocukları satıyorlar denek olarak artık. Organ mafyası mı kullanıyor? Ne yapıyorsa. Şerifler çıktı, açıklama yaptılar televizyonda. Yani sadece bu dünyanın her yerinde çocuğa şiddet, çocuğa maalesef bu tür olaylar tek bizde değil ki. Bak çok acımasız krediler, banka faizlerini konuşuruz, bilginiz olsun. Merkür Yunanistan Akrep. Yani şimdi Merkür Akrep Ikarus'la aks oluşturacak burada. Yunanistan'ı konuşabiliriz sevgili arkadaşlar. Ikarus. Mesleklerle ilgili gündemler. Belki çalışanları ilgilendiren bazı konuları işaret edecek. Şöyle bir de alıp burada da çizdirelim. Amin amin. Allah korusun, evet. De işte Eren, canım arkadaşlarım, Allah korusun demekle de olmuyor be. Tekrar bir gelelim. Natalımıza bakalım. Solar Return Next'i çekelim Ankara'ya göre. Şunu bir oturtacağım. Onda deprem formülleri var. Onlar bir hesaplama. Diğer bilgisayarda yükleyemedim. O yüzden çift bilgisayar gidiyorum. Evet. Kusura bakmayın, bekletiyorum tam. Evet. Arkadaşlar, bunu geçen gün gösterdim zannediyorum size. Hadi buyurun çizeyim, göstereyim yakınlaştırıp. Dünya geneli içinde geçerlidir ama bu. Jüpiter Aslan'la giriyoruz ha. O Jüpiter Aslan 23 derecede. Hemen şöyle bir alalım. Merkür Akrep'te tam üzerine geliyor. Şimdi yuvarlak içine alacağım. Size öyle çevirip göstereceğim. Hop. Hem içeriden hem dışarıdan. Hadi buyurun. Bak Merkür Akrep'te gireceğiz sevgili arkadaşlar. 19 derece Akrep. Mars Aslan. Oo. Akrep. Ülkenin 5. evidir. Venüs'ünün üstüdür. Değil mi? Venüs ulusal harcamalardır. Biri 19 derecede, biri 20 derecede. Yani tam bir orb dakika hatta. Al buradan da Jüpiter var. Gel karşısına Satürn 9 derece.
ülkenin Plüto derecesine, natalına da kareli buraları sevgili arkadaşlar. Ve bu Heptatisyos'un üstünde. Şimdi gelin ben size, bak dışarıda da var transitte. Ne güzel gözüküyor değil mi? Ben çok seviyorum. Puzzle'ın parçalarını çözüyoruz hep birlikte. Hadi gelin ikili açalım haritayı. Ama ben bunu açmam için şöyle sizi böyle bir koyacağım. Bir dakika, bir yere ayrılmayayım. İç içe almak için iki elimi kullanmam gerekecek. Weave yapıyorum. Gitmeyin bir yere. Hı. Hadi bakalım. Aldık şimdi bu haritayı. Şu bilgisayarı da düşürmeyeyim de. Okey. No. Hadi gelin bakalım. Gelmeseniz daha iyi olur sanki. Hadi. Yeniden tekrar çizelim şuradan kardinali. Vallahi çok ses getirecek olayların, dediğim gibi acımasız yılların zamanı diyor Gök Kubbe. Şöyle size böyle bir alayım ben. Bak burada Heptatisyos var şurada sevgili arkadaşım. Madenler ve volkanlardır. Alın zaten Satürn dağlardır. Uranüslenmiş mi? Nerede? Balık. Boğazlarda. Köprüle. Lilith. Ay. Halk Lilith ile karşı karşıya. Ha? 10 derece ikizler. Sırların şakadana şukadana ortaya döküleceği, sır tutanlar aba olur diyor ama. Evet Eren, daha ne haritalar var ne haritalar. Buyurun. Bir de bu bizim. Bunun üstünde ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası. Bak bir de Kiron gelmiş. Yani halk, umarım çok büyük bir, gerçekten hareket görmeyiz. Zeus. Burada Toro var. House Asteroid'i var normalde. Zorunlu adres değişimidir. İpotek gösterdiklerinizin elden alınması. Ama bunun üstünde biz Şubat depremini yaşadık. Venüs ulusal harcamalardır sevgili arkadaşlar aynı zamanda. Buyurun böyle iç içe koyayım. Bak çok ses getirecek. Tekrar transitteki Mars Aslan ülkenin natal Venüs'üne, Vestas'ına kare yapacak. Bak öyle böyle değil yani arkadaşlarım. Çok acımasız, çok vefasız bir dönemdir, bilginiz olsun. 12. ev. Hiç kolay bir yıl değil diyor. Hadi sonrasına da açayım da açmayayım, götürmeyeyim artık kafanı yakmayayım dedim. Siri üzgünüm anlamıyorum diyor. Daha yapay zekayı falan da konuşacağız. Evet, haritalar ilmek ilmek inceleniyor sevgili Erencim. Üzgünüm. Vefasız, acımasız yıllar geliyor. Silentium'u bir açayım ben size bakalım. Silentium Merkür'e geliyor. Susturma operasyonlarıdır. Ama bakalım medyayı mı yönetiyor, başka bir yeri mi yönetiyor? Yazdınız mı Silentium nedir diye? Metis 2 derece Koç'ta. Yöneticisi Mars'ta oturmuş yine bizim haneye be arkadaşlar. Yani çiftçileri bolca konuşuyoruz demek ki Eylül'de. Çalışanları, belki gardiyanları, Mars 12. ev, 6-12 aksı, güvenlik görevlilerini. Evet bir de hadi dragonik yapalım şunu.
Dragonik de fena ya. Güneş alkol ülkesiyiz, unutmayınız. İsrail'e tüy mü yapmayın yani, olur mu? Ay, alkol ülkesi. Sen de alkol ülkesisin arkadaşım. Bu dönem ne biliyor musunuz? Ülke halkına söyleyeyim. Seni öldürmeyen güçlendirecek diyor, bilginiz olsun. Çok güçleneceksin. Seni öldürmeyen çok güçlendirecek diyor. Onun için böyle yelkenleri suya koyma. Böyle yandık bittik kül olduk. Hayır. Etekteki bak, bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen hak ettiğini yaşıyorsun. Hiç kimse hak etmediği hiçbir şeyi yaşamaz. Hep beraber hak ettiğimiz, bak 2023 tutulmasında şunu demiştim size. 2023 biterken, ay tutulurken ufukta 2024, 2025, 2026 görüldüğünde hakkımızı, hakikatimizi yaşama zamanlarındayız. Unutma, aydınlanmak için hayatta işte bugünkü gibi acı bir bedel ödemek gerekir diyordu Gökkubbe. Dünya süresi gözüyle bir ve birlik bilincine sağduyuyla, sükunetle ulaşmamız dileğiyle diye post yazdım. Halen duruyor storylerde de, aşağıda da, Instagram'da da, bakın. Ama ben de koş, şıbırç, köşeyi dön. Bak, ülkenin 4 derece terazidir. Zaniyahlı bir ülkeyiz aynı zamanda. Ama 10. eve geliyor. Köşeyi genelde 10. ev dönüyor sevgili arkadaşlar. Böyle bunun meali ama. Zaniyah, köşeyi dönme dereceleridir. 4 derece. Zaniyahlı bir ülkesin. Zaten ülkenin Uranüs'ü tutulmuş sevgili arkadaşım. Dragonik haritanda da. Ne zaman? Hem de 2024'te. Daha o zaman belediye başkanları falan herkes yerinde. 2024 Mart ayı tutulması. Bak, acıları 2025 Mart'ta. Onun için işte dedik. Ben burada lider hastalanması ya da lider tutuklanmasıdır diye 2024 Haziran ayında videomuz kayıtlı. Dön Fareli köyün kavalcısı, bir varmış bir yokmuş. Başlasın büyük uyanış dedim size böyle. Ve çöküş yılları. Onun için 2024'te bu Dragonik haritadaki Uranüs'te ya lider hastalığı ya lider yargılanması, tutuklanması diye. Kim tutuklandı? Hangi kanaldaki lider? Nereye gitti? Sayın Ekrem İmamoğlu. Hem de terazi. Plüto terazi kuşağı Sayın Ekrem İmamoğlu. Öyle işte sevgili arkadaşlar. Yani hayli ortaya karışık gündem geliyor. Neptün balık ülkesi. Dragonik'te de Neptün balıktasın sevgili arkadaşım. Allah rızası için. Hacın da hocan da cemaatin de bol olur. Ama kim? Cebini dolduranlar. Sana pek bir şey gelmez. Sen ağlar mendille ağlayana koş ver diyor sana. Balık vermemeyi öğrenirsin. 8 derecede orada Akrus ülkesiyiz. Orta Doğu. Bir git bakayım, Filistin, Mirfak kimi katletmiş, okudunuz mu? Her şey güzel olacak ama her şey vaktini bekleyecek. Önce o etekteki taşlar dökülecek. O koç noktasındaki bu yıl karma yükseliyorsa, yanındaki Hades'te Koç burcundaysa sevgili arkadaşım, sen Koç ne? O Mars enerjisi. O küçücük sırtında kurşun taşıyan atanın çok güzel hep birlikte helalliğine ödersin diyor. Öyle diyeyim ben size. Kendinize iyi bakın. Hadi ben gideyim. Yeter bu akşamlık bu kadar. Öyle Ayşe abla. Zaniyah köşeyi dönme derecesidir. 4 derece ama ülkenin 10. evinde arkadaşlar. Zaniyah terazide. Sen böyle bu gözlüğünü çıkartana kadar köşeyi çok döndürtürsün diyor. Sadece bu için değil, 25 yıl için bakmayın arkadaşlar. Ülke 25 yıl önce kurulmadı. Değil mi? Ne zaman kurulduğumuzu biliyorsunuz. Atamızdan sonra bir bakın bakalım. Neyse. Neyse. Hadi siz de sağ olun, var olun, dinlediniz. Balık burcundaki bu tutulma da sevgili arkadaşlar. Yani çok ayıltıcı, aydınlatıcı, yıkayıcı geliyor. Sulanacaksınız bol bol diyor bize.
Öyle balık varsa aşırı yağışları konuşacağız. İnançlarımızı konuşacağız. Camilerimizi, din alimlerimizi, cemaatleri. Ha, ama bu sefer hani size 2024'te bir adadan bahsettim. Ayran, Aydos. Kadın hani dişi sineğin girmediği bir Yunan adasındaki bir tapınakta, her ne dersen de gidin araştırın, olur mu? Bir de orayı anlattım ben size. Ruhban okulları filan diyor. Bunları konuşuruz canım arkadaşlarım. Bu balık burcundaki tutulmada. Ülkemizin diğer ülkelerle ilişkisi, ben size bir öngörü yapmıştım değil mi? Sanki Müslümanların NATO'su kuruldu. Bir gün biri kalkıp da Türkiye NATO'dan çıksın, çıkarılsın diye hadsizce bir önerge verir mi demiştim. Üstüne de İsrailli bir bakan 2024 Eylül ayında böyle bir hadsizlik yapmıştı. O zaman e, Hakk'ın rahmetine kavuşan Yiğit Bulut muydu? İşte kimse ne olacağım demeyecek değil mi? Kul plan yaparken kader gülüyor. O beyefendi demişti ki bize bir bakan hadsizce yorum yaptı ya. Türkiye NATO'dan çıkarılsın diye kendince bir tweet atmıştı. Hatırlıyor musunuz bilmem. Ben de 2024 Haziran'da bir gün biri, bu da burada input olarak kalsın dedim. Şimdi o zaman ikili ilişkilerde agresyon bizi bekliyor. Tartışmalı ortamları işaret edecek sevgili arkadaşlar. Askeri konularda tekrar dünya genelinde de hareketlenmeler olabilir. Yani çok şeyi konuşabiliriz sevgili arkadaşlar. İspanya işte uçak kaldırdı. İngiltere, Afrika ülkelerini izleyeceğiz. Avrupa doğa olayları da bekliyoruz sizde. İşte Etna değil. Etna'yı anlattık çünkü Plüto ve Uranüs iz düşümü yaptı. Selvi dün derste gösterdik ya, bu Mars hangi bölgelerden geçiyor. Öngörülerimizi yaptık. Lütfen dersi dinlerken jeodezik haritada 13. haftada arkadaşlarımız gördükleri için. Evet sevgili arkadaşım, canım Eren'cim. Ondan sonra yaz bana bölgeleri, biz de yazalım. İran astroloji haritası çok daha tetik alıyor sevgili arkadaşlar. Zaten Fomalhaut dedim mi işte 2021-2022 Pers İmparatorluğu, unutma Fomalhaut'u. Hayli dikkat çekecek, daha da dikkat çekecek. Su baskınları, balık, sel riski, deniz depremleri, büyük böyle tsunamiler, suyun altından çıkan medeniyetler, yerin üzerinden de suyun altına alınan medeniyetler der benim bakış açımda Gökkubbe. Aa, 3 gün önce Bodrum'da F-16'lar uçtu. Bizzat gördüm, söylemiştiniz. Evet, Phaneton tankları, böyle ses çıkaran, uğultu olan uçakları, jetler gibi işaret ediyor. İt dalaşları, umarım düşürme olup bizim ülkemize bir şey sirayet etmez. Ülkemizin dış imajını çok konuşacağız. Ülkemizin yöneticilerini, aldıkları mesuliyetleri, aldıkları kararları konuşacağız. Şu dönemde özellikle mevsim giriş anında Dışişleri Bakanımızı çok konuşabiliriz sevgili arkadaşlar. Daha çok konuşabiliriz. Bilmiyorum nasıl konuşuruz. Bu bazı gelişmelerin habercisi olacak diyor Dışişleri Bakanı. 9. ev çünkü Dışişleri Bakanı'dır. 3 değil 9. Hani içi değil dışı konuşacağımızı gösteriyor. Hani fazla iyimserlik zarar getirir. Hele böylesi dönemde verilen büyük vaatlere inanmayın diyor Gökkubbe. Bilginiz olsun. Büyük vaatleri verenlere, herkese şöyle bir geri adım dur. Balık, teslimiyet okey güzel. İmanlı, inançlı olmak güzel. Tecrübeye hürmet, imanın gereğidir diye benim gibi hürmet göstermeniz güzel büyüğünüze, öğretmeninize, atanıza. Ama seni kandırdığını biliyorsan sen tecrübeye hürmet, imandandır deme. İnancınla elinde sonra kalma arkadaşım diye. İşte coğrafi harita Amerika'yı, Kanada'yı çok konuşacağız. Beyaz Saray'dan ayrılan var diyordu. 2025 sonbahar tutulması. Sevgili arkadaşlar. Beyaz Saray'ı konuşacağız bolca.
Amerika için, Pasifik Okyanusu için, Japonya için, Çin'i aldık zaten ele hatırlarsanız. Özellikle aslan tutulmasında öngörülerimizi yaptık. Ateş çemberi uyanıyor demek. Özellikle ABD, Kuzey Amerika, Güney Amerika hiç yanlış olmayacaktır. 165 volkanı olan bir ülke. Eylül 2025 yayınlarımızı hatırlayın sevgili arkadaşlar. Manipülasyonlar dünya genelinde Sayın Donald Trump'ın alaşağıya etme operasyonları yaşanmasıdır. Çok ciddi bir cadı kazanı kaynıyor. Mars, yengeç, fokur, 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 fokur diyor bu cadı kazanı sevgili arkadaşlar. Spekülasyon var, manipülasyon var. Çok çok çok. Ateş çemberi ya. Bu ateş çemberinin içinde, bu senin ailen içinde geçerli. Haritanda hangi aksta aldığını bilmiyorsan dikkatli olmak zorundasın. Ateş çemberinin içinde kalabilirsiniz. Dün derste bu öngörüyü koydum herhalde. Sayın Özgür Özel. 7 derece güney ay düğümü balıktır. 1. İftiraya uğramaktır. Tamam. 2. Zehirlenmektir. Yapmadığı bir şey belki üzerine kalabilir. Junosu retro, eşiyle ilgili sağlık olabilir, herhangi başka bir şey olabilir. Kendisini bir zor dönem bekliyor Ağustos sonu itibariyle. 4 derece balık burcundaki bu Fomalhaut, kendisi güney ay düğümü balık, 7 derecede. 7 derecede sıkat var. Bir bacaklar, bir operasyon da geçirebilir. Sende de sıkat varsa dikkat et arkadaşım. Güney ay düğümü. Zehirlenme verebilir, duyabiliriz. Ama Özgür Özel'le ilgili hayli çalkantılı, amin, Allah herkese yardım etsin. Yani 7 derece balıklar, çok dikkat edin. Vallahi 7 derece balık olup da güneşi dragonikte çevirip yakalıyorum bazen. Öğrencilerim buyurun konuşun. Dün babanın üstüne bir iftira kaldı. Evet hocam ya diyor, hapis bile yattı. 7 derece sıkat varsa 7-8 derece kollayın arkadaşım kendinizi. Hele Merkür'ün ise şu çeneni tut. Üzerine bir şey kalabilir. Attığın imzalara dikkat edeceksin. Merkür sıkat, güneş sıkatlar. Böyle şakadan tepeden aşağıya indirir hayat sizi. Güney ay düğümünün üzerinde tutulma olacak beyefendinin. Baktım bir 99 yılında ya girdim Wikipedia'da neler olmuş. Aynı tutulmalar geldi. 2006-2007'sine baktım, 2009 yılında neler olmuş. Bir hastalıkla ilgili bu yaptığım öngörünün altını dolduracak da bir şey aramaya da çalıştım kendisinden. Yani biraz Özgür Özel'i gerçekten zor günler beklediğini, ama özellikle ilerletilmiş ayının 120'liye geçtiği anda da büyük bir dönüşümü krizde de yaşayabilir. Evliliğiyle, bu sağlık da olabilir. Allah kimseyi sağlığıyla imtihan etmesin. Junosu retro beyefendinin. Güney ay düğümü orada. Juno retrolu. Eşiyle ilgili gündemde sağlıkla olmasının önemli olan. Evet. Değişken durumlar var. Yani balık. Durumlar aynen öyle karışık. Ortaya karışık sevgili arkadaşlar. Durumları özellikle konuşacağız. Yani halkın para hanesine canım arkadaşım, Mars Aslan girecek. Halkın para hanesi üzgünüm zorlu süreçleri daha da işaret edecek ki, değil mi? Şu anda şehit annelerine, babalarına, şehit gazi maaşlarına falan herhalde zamlar yapılıyor. Fatura halk yine sana, senin cebine çıkar. Kayıp var, spekülasyon var. Dikkat ediniz. Çocuklarla ilgili konular çok net daha. Eren, duymadım. Çok fazla daha çocuklarla ilgili konular. Yani çocuklarla da ilgili konularda kazan kaynıyor olacak. Çocuk istismarı çok kendisini aleni gösterebilir. 20 derece aslan pedofilidir sevgili arkadaşlar. Pedofili vakasıdır. Ay menzili aynı zamanda. 8 derece alt taraf durağında da gerçekleşen bir tutulma yaşadığınızı unutmayınız. Çocuğunu gözünün önünden ayırma. Dayısına, amcasına bile bırakmayacaksın arkadaşım. Çocuk istismarına dikkat edin. Hayli kendini ortaya çıkartabilir. İvedik'le bu konulara devletimizin bir an önce el atmasını nacizane bir anne olarak da talep ediyorum yani. Borsa, spekülatif yatırımlarla ilgili stresler, manipülasyonlar bizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Büyükelçilerimizi, ateşelerimizi, 9. ev aynı zamanda, konsoloslukları, dini mekanları, sinagogları, Vatikan'la belki ilişkimiz kızışabilir.
Biz de kızışabiliriz. Vatikan'ı kızdıracaklar dedik hatırlarsanız. Jüpiter Aslan'da Vatikan kızar sevgili arkadaşlar. Stresler, manipülasyonlar olasıdır. Dikkatli olun. Büyükelçiler, ateşeler, bakanlar ve küçüğün selamı var. Var olan bakanımızın halini görmüşüzdür herhalde. İşte bunlarla da ilgili haber var. Küçüğün rızası var. Bir kereden bir şey olmaz diyenleri falan göreceğiz herhalde. Ben öyle niyaz ediyorum Allah'tan. Kayıp var, zorlanmalar var, spekülasyonlar var sevgili arkadaşlar. Dikkatli olunuz. Finansal konularda stres gerçekten çok büyüyecek. Özellikle bak şimdi iyi kötü belki bir gariban devletten maaş alıyor da Allah razı olsun diyor. Birilerinin hürmetine, beli iki büklüm olmuş belki anamın, anneannemin, dedemin hürmetine, belki bir yetim çocuğun hürmetine bir şeylerin ucundan dönüyoruz ama 2027'ye giriş biraz kolay döndürmeyebilir. Bilginiz ola sevgili arkadaşlar. Bilginiz ola. Finansal çok stresler var ama bir şey olmaz ya. Fakirler cennete gidecek ya. Cennette buluşuruz hep beraber. Çok problem değil. Akletmeyeceksin işte. Balık ülkesi. Ruh noktası balık olan arkadaşlar. Ondan sonra tetiklemeler var. Askeri konularda hareketlenmeler var. Bilginiz olsun. Sınır ötesi operasyon izleyelim bakalım olur mu? Mülteciler, sığınmacılar, Jüpiter Aslan yazdık arkadaşlar. Böyle bizim sınırlarda kamplar, kamplardan da bize kaçanlar. Ya ama adam İspanya'yı yaptı ya. Sana mı yapmayacak? Bizimki açık zaten. Elini kolunu sallayarak Afganlar girdi unutma. Bize böyle şey gelmezler. Ha Mars yengeç. Deniz altından filan gelirler herhalde. Artı bak şimdi öngörü geldi aklıma. Mars yengeç hapishaneler boğazlara gidiyor. Ay bunlar tünelleri filan alttan denize çıkan var mı bizde ya hapishane? Var mı deniz kenarında hapishane? Allah'a şükür hiç sülalemde de giden yok. Bende de bilmiyorum nerede var nerede yok. Bir bakın bakayım. Silivri tarafında olabilir mi? Tünel filan kazarken Allah korusun patlatmasınlar da arkadaşlar. Öngörü yaptık beraber. Hapishanelerde firar edenler olabilir. Mars yengeç. Nereden aşağıdan gidecek diyor. Ya da yangın çıkartıp gidenler olabilir belki. Bilemedim. İsyanlar. Hayli sevgili arkadaşlar. Öyle mi Eren? Avrasya öngörümüz, köprü öngörümüz öyle ortaya çıkar. Köprü. Köprülere dikkat arkadaşlar. Dünya özelinde de ben kendi ülkemde de köprüyle ilgili köprüler. Ne şimdi Jüpiter Aslan Şehitler Köprüsü müydü? Ne köprüleri oldu? Bak adı değişti. Arkadaşlar ya köprünün adı değişti. Uranüs. Balık. Bu köprülerle ilgili bu köprü olur. Başka köprü olur. Sıkıntılı durumlar beklediğimi 2023 Sercan Kahveci'ye de göndermiştim hatta yayında. Seçimlerden önce 2023'te Jüpiter Boğa'ya geçmemişti. Akrep Boğa aksı öngörülerimdir. Köprüler yıkılabilir diye. Sercan Bey'e DM'den atmıştım 2023'te. Gibi işte böyle köprüler. Avrasya Tüneli adı da güzel. Sıkıntılı durum olabilir diyor arkadaşım. Plüton'un meali ülkenin Mars'ına da akrebine kara yapıyorsa sondaj çalışmaları elimizde patlayabilir. Aman ha. Dikkat edin yani kazdığınız yerlere. Mülteciler, sığınmacılar hayli gerginlik yaratacak diyor. Yangınlara, kapalı alanlarda özellikle firar, isyan, yangın diyor arkadaşlar. Mars ya bu. Hashtag yaptın mı canım arkadaşım? Mars bu ya. Ya yakar ya yıkar. Bireysel hayatına da dikkat. Fitne ateşi yanıyor. Sevgili Türk halkı, Mars 2 kere bu tutulmada da 2024 Eylül, 2025 Eylül Mars sınır aşımı tutulmalar senin hanendeyse, birinci evdeyse ASC derecesinde ülkenin çarpı 3 Mars fitne ateşi yanmıştır, tutulmuştur ama Mars helak enerjisidir. Kimin helak olacağını Allah bilir. Mars helak canlarım benim. Fitne ateşi yandı, yanıyor diyor. Milliyetçi, sahiplenici yaklaşımların olacak, duygusal tepkiler vereceksin. Belki yani diyorsunuz ya Gazi'yi izlerken gözleri yaşlı. İşte böyle oturup sen de belki ağlayacaksın.
Belki bu sefer numaradan ağlamasın. Neyse. Su bu ateşi zor söndürecek diyor halk. Haberiniz olsun. Kendimizi, duygularımızı iyi ifade edebilmemiz, merhametimizi, şefkatimizi konuşturabilmemiz dileğiyle. Hatta demiştim ki halkın yapacağı açıklamalar Ekim tutulmasında liderlerin aman sakin kalalım. Biz yöneticilerimize karşı size sakin kalmayı öneriyorum ama umuyorum ki onlar da halklarına karşı, bize karşı merhametli davranırlar diye. Arkadaşlar işte böyle karşılık bulmaz. Çocuklarla ilgili konuların da tek dileğim karşılık bulması olur. Geçmişi çok çok konuşacağız. Para konularını konuşacağız. Cemaatleri işte konuşacağız. Vallahi bakalım. Cübbeli Ahmet giderken de güldürür herhalde. Sıra onlara geliyor diyor. Üzgünüm. Varsa cemaatten arkadaşlarınız iletin. Sıra size geliyor sevgili arkadaşlar. Sıra herkese ve her şeye geliyor. Kimse benim arkam var, oturduğum koltuk çok sağlam filan diye güvenmesin diyor. Filistin'i daha bolca konuşacağız. İran, Suriye, Lübnan, İngiltere, Fransa, Almanya, Afrika, Avrupa. Fransız ateşi yandı. Sudan, Uganda. Fransa zaten arkadaşlar Koç burcu. Mars şu anda tutulmaları da tetikliyor. Koç terazi aksi tutulmalarını da yengeçten tetikliyor. Askeri konular, güvenlik, güvenliğimiz, iç atmosferimize tekrar dikkat çekmek istiyorum. Huzursuzluğu, agresyonu işaret ediyor. Allah rızası için gençlerinizi uyarın. Olan hep anaların canı yanıyor. Bayram sabahı değil mi? Adliye koridorlarında evine bayram girmeyen 2025 Mart'ta Ramazan bayramını kutlamayan analarımız vardı. Hadi kendinize iyi bakın. Gençleri uyarın sevgili arkadaşlar. Gerçekten kaosu, kargaşayı, üzgünüm işaret ediyor. Allah'a emanet olun. Bize de çok ciddi açıklamalar yapılacak ya. Neyse, şehzadeleri konuşuruz. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Alır mı? Sizin de kulaklarınıza sağlık. Paylaş butonuna basarak sevgili arkadaşlar sevdiklerinizle paylaşın. Ojelerimi soruyorsunuz ya. Jüpiter'imi renkleri, güne göre renkleri. Şu anda benim Jüpiter'im sert açı alıyor. Bak Barış Manço gibi. Yüzükler siteye Eylül'de satışlarımız başlıyor. Barış Manço gibi olacağım. Severim ha kendisini. Opal de alabilirsiniz üstünüze ama hakiki taş alın. Kendinize iyi bakın. Evet dikkat. Bir mantı. Anne olarak bu işte sana düşüyor. Ana baba sevgili arkadaşlar aman ha gaz vermeyin. Gaz vermeyin. Zaten büyük isyanlarla başlayacak birinin tahttan indirilmesi, diğerinin tahta çıkarılması. Belli ki analar çok ağlayacak. İlerleme değil, gerileme dönemi yaşayan devletler ve devlet liderler tarihte hiç unutulmayacak demiştik. 7 Mart 2025'te tüten dumanı takip ederek. Plüto Aslan kuşağı herkes için senin baban da evinin lideri ne diyelim? Merhamet konuşturacağız. Allah onlara yar ve yardım etsin diyelim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yarın görüşürüz. Burç yaparız ya. Biraz eğlenelim. Vallahi benim de eğlenmeye ihtiyacım var. Düşün. Düşünmemek lazım. Kendinize iyi bakın. Paylaş butonuna basıp lütfen paylaşın. Çıkarken 454 kişiyiz. Hak, emek her birimizin. Lütfen emeğe artık saygımız olsun. Beğen butonuna basın sevgili arkadaşlar. 1 Eylül 2025'te astrolojiyi sen de öğrenebilirsin. Sen de benim gibi gök kubbeye, realist hayatına bakabilirsin. 1 Eylül 2025'te 8 aylık bir serüvene çıkıyoruz. Ama iddia ediyorum iyi bir foremen, 21 derece terazi insanıyım. Arkadaşlarımdan hiç bilgi saklamıyorum. İsteyen herkesi sınıfımıza bekleriz. 1 Eylül 2026'da kayıt için 530 936 82 82'den ulaşabilirsiniz. Ücreti bilerek minimumda tutuyorum.
KDV'li fiyatı 2500 TL'dir. Siz değil, KDV'nizi ben ödüyorum devletime. Kendinize iyi bakın. İsterseniz bize ulaşabilirsiniz. Ben size teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Hayırlı geceler. Çıkarken beğeni yapmayı, paylaşa basıp sevdiklerinizle WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı unutmayın ve lütfen yorum bırakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayırlı geceler.